Herkese merhaba. Yeni bir kiralık müstakil evler ve köy evleri videosu ile beraberiz. Bizi ilk izleyecekler için hemen kısaca anlatayım. Neden kiralık evler videoları yapıyoruz? Evet, biliyoruz genellikle insanlar satılık müstakil köy evlerine bakıyorlar. Ama satın alacak bütçesi olmayanlar için alternatif olsun diye bu kiralık videolarını yapıyoruz. Ayrıca yine satın almayı düşünen ama satın almadan önce gideyim, ilk önce bir kiralık bir yer tutayım, bölgeyi daha iyi araştırayım, beğenirsem alırım diyenler için de bir seçenek oluyor. Bu hafta çok fazla ilan yok ama gerçekten çok güzel ilanlar var. Özellikle Kaş Kalkan'daki ev, Çanakkale'deki 6 dönümlük çiftlik, yine Kaz Dağları'ndaki büyük bahçeli ev favorilerim. Diğer ilanlar da fena değil. Perşembe'de deniz manzaralı bir ev var. İzmir Tire'deki köy evi de böyle uygun fiyatıyla bence güzel ilanlar. Ve çok uzatmadan hemen ilk ilanımıza geçelim. İlk ilanımız 2+1 yüksek giriş demiş. 7.000 TL aylık kira fiyatı var. Antalya Kaş Çavdır Mahallesi'nde 1 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmış. Kiralık müstakil ev diyor. 100 metrekare brüt, 90 metrekare net bir alanı var. Oda sayısı 2+1. Bina yaşı 5 ile 10 arası demiş. Kat sayısı 1. Depozito 7.000 TL depozito istiyor. Kimden? Emlak ofisinden bir yer. Ne demiş? 2+1 yüksek giriş, Kınık, Jandarmaya, Kalkan'a, Patara'ya, Saklıkent'e yakın demiş. Servis güzergahı, yerleşim yerinde, aboneleri açık demiş. Şöyle bir hemen konumdan baktığımızda işte Kalkan'a yaklaşık 10 kilometre mesafede. Kaş Kalkan biliyorsunuz. Yani denize de işte o civarlarda 12 kilometre. Patara mesela 12 kilometre civarında. Bence gayet ideal bir süre. Zaten servisler de varmış emlakçının söylediğine göre. Etrafında da gördüğünüz gibi alışveriş olanakları var. İşte ne bileyim eczanesi var vesairesi var, okulu var. Şöyle fotoğraflarını hemen bir inceleyelim. Ev bakımlı duruyor. Yani böyle ben baktım fotoğraflarına bence gayet oturulabilecek pozisyonda. Böyle bir tadilatlık yani en azından ağır tadilatlık bir şey yok evin. Sadece şu rengi biraz başka bir şey yapsalarmış daha iyi olurmuş. Mutfak dolapları anladığım kadarıyla yeni takılmış ya da kısa bir süre olmuş diyeyim. Burada işte duvar kağıdı mı, panel kaplama mı tam anlayamadım. Yani evin böyle dış şeyini göstermiyor. Yani ilanda yazdığına göre bir katlı diyor ama bilemiyorum bina mı yoksa işte müstakil mi onu tam olarak hani fotoğraflardan göremiyoruz. Ama böyle güzel. Kaş'ta Kalkan'da biliyorsunuz tatil konaklamaları vesaireler inanın böyle 5.000'e 7.000'e 10.000'e günlük böyle kiralamalar bile oluyor. Tamam hani tam merkezde değilsiniz ama 10 kilometrede bence çok iyi bir mesafe deniz için işte Kalkan merkez için. Gayet iyi diyelim. 7.000 TL kira fiyatı var dedik. Emlakçısının cep telefon numarasını ileteyim. 0554 592 94 45. Tekrar ediyorum 0554 592 94 45 dedik ve bir diğer ilanımıza geçtik. İkinci ilanımız Bayramiç Bezirganlar kiralık eşyalı müstakil köy evi diyor. 5.000 TL aylık kirası var. Çanakkale Bayramiç Bezirganlar köyünde. Yani Kaz Dağları diyebiliriz. Bayramiç işte o taraflar aşağı yukarı tam Kaz Dağları'nın bulunduğu bölgeler diyelim. İlan tarihi 1 Temmuz 2024 kiralık müstakil ev demiş. 150 metrekare net bir alanı var. Açık alanda 1900 metrekare. Yani neredeyse 2 dönümlük çok geniş bir bahçesi var. Oda sayısı 3+1. Depozito belirtilmemiş. Kimden? Emlak ofisinden. Açıklamasına bakalım. Kiralık eşyalı müstakil köy evi diyor. Bayramiç Bezirganlar köyünde kiralık eşyalı bahçeli müstakil köy evi işte 2 dönüm arazi içerisinde brüt 300 metrekare demiş. Nette 150 metrekare kullanım alanına sahip. Resimlerde görmüş olduğunuz eşyalarla birlikte kiralanacaktır demiş.
3 oda, bir salon, bir ayrı mutfak, bir banyo, bir WC, işte soba ısıtmalı, kiralık, eşyalı köy evi. Küçükbaş hayvancılık, kanatlı kümes hayvanları veya arıcılık yapmak için idealdir. Domates, biber başta olmak üzere her türlü sebzeyi yetiştirebilirsiniz demiş. Ya bakın, şöyle bir konumuna da bakalım. Mesela işte Akçay taraflarına ne kadar? 38 kilometre. Ee, Hiç böyle çok uzak bir mesafe değil. İşte Küçükkuyu gene 40 kilometre mesafede. Güre 36 kilometre mesafede. Böyle diğer tarafa gideceğim derseniz işte Kepez taraflarına yine 33 kilometre civarında bir mesafesi var. Hem böyle denize de çok uzak değil. Araba olduğu takdirde işte yarım saat 40 dakikada, bir hadi maksimum bir saatte ulaşabileceğiniz bir mesafe. Böyle Kaz Dağları'nda bir yer satın almadan önce bir bakayım, kiralayayım, ilk önce bir bölgeyi inceleyeyim diyorsanız size bir alternatif olabilir. Bu arada fotoğraflarını geçtim. Bu tulumba. Evet, bakın kuyudan tulumbası da var. O biberler büyümüş. Biberler pazarda çok pahalı. 50 TL. Yazın 50 liraya biber mi olur? Bakın burada bahçeden direkt alacaksınız. Patlıcanları var. Oh. Ya bu evin işte böyle ekstra alanları. Burada işte hayvancılık yapabilirsiniz. İşte odununuzu, kömürünüzü saklamak için alanlar var. Bakın yine burada ahır gibi bir bölüm galiba. Hani sadece ev değil, evle beraber 2 dönüm arazi, onu düşünün. Yani ev için diyeceğim eski köy evlerinden, hani köy evi nasıl olur? İşte tam aslında böyle olur. Köyde olacak evde bu kadar. Kendi zevkinize göre tabii ki bir şeyler yapabilirsiniz. Belki böyle hani ekstradan böyle daha fazla bir masraf yaparım, ben biraz daha derli toplu oturmak istiyorum derseniz onu da mal sahibiyle konuşabilirsiniz. Belki bir orta yol bulursunuz. Ya mesela işte banyolar, tuvaletler köylerde hep bu şekilde. Ama bu yapılmayacak diye bir şey değil. Söylediğim gibi biraz siz masraf yaparsınız. Biraz işte mal sahibi katlanırım tamam derse o biraz katkı olur. Gayet de bence oturulabilir durumda bir ev. Yani köy evi diyoruz sonuçta. Bakın burada o domatesler de var. Yani 2 dönüm bir kere kafadan bir bahçesi var. Yani işte bakın o kocaman yayla gibi alan yani. Hayvancılık yapın, ne bileyim çiftçilik yapın, ekin, biçin. Kira da bence çok makul. 5000 TL, yani bu devirde ne bulabilirsiniz 5000 TL'ye? Yani özellikle büyük şehirlerde diyeyim. İnsana kümes bile vermezler. Söylediğim gibi bu beğendiğim evlerden birisi. Hem böyle denize araç varsa böyle çok uzak bir mesafe değil. Hem Kaz Dağları hem işte ne bileyim İstanbul'a yakınlığı. Bence alternatif olarak düşünebilirsiniz. Hatta öyle hep diyorum işte, satın almadan önce böyle ilk önce gidip bir köy yaşamını tecrübe etmekte fayda var. Bence bu da bunun için ideal bir ilan. Cep telefon numarasını vereyim emlakçısının: 0543 398 77 20. Tekrar ediyorum, 0543 398 77 20 dedik ve hemen bir diğer ilanımıza geçtik. Bahariye Mahallesi müstakil ev diyor. İzmir-Bahariye Mahallesi'nde 1 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmış kiralık müstakil ev diyor. 80 metrekare net, 320 metrekarede brüt bir alanı var. Yani bu arsanın toplam alanı oluyor. Kimden? Sahibinden. Emlakçı da yok bakın. 5000 TL'de yine bunun aylık kirası. Ev 2 oda, bir salon, müstakil ev demiş. Böyle İzmir, Tire'den, işte Ödemiş'ten, Bayındır'dan çok satılık evler bakıyoruz biliyorsunuz. Böyle mesafesine de bakayım. Kuşadası'na yaklaşık 50 kilometre bir mesafesi var. Böyle denize gireceğim derseniz. İzmir'e de 60 kilometre. Yine araç olduğu takdirde bence gayet iyi mesafeler. Şöyle fotoğraflarını bir inceleyelim. Bu da işte gördüğümüz klasik köy evlerinden ama çok güzel. Avlusu var. Ne güzel bahçesi var. İncir mi bu? Evet, incir.
Yani ev tabii ki böyle bir daire standartlarında değil. Ama işte hep aynı şeyleri tekrar etmek istemiyorum. Mal sahibiyle konuşulup ya ben işte buraya bir şeyler yapacağım. Ee, Ne bileyim işte kira 5.000 değil de 4.000 olsun. Böyle yavaş yavaş düşelim gibisinden bir teklif sunulabilir. Ya da zaten hani kira fiyatı çok yüksek değil büyük şehir şartlarına göre. Sonuçta sadece bir ev değil, kocaman da bir bahçe, müstakil bir yaşama geçiyorsunuz. Bu da benim beğendiğim başka ilanlardan birisi oldu. Özellikle dediğim gibi Tire'de çok ev bakıyoruz. Belki işte satın almadan önce yine bir orayı bir deneyimlemek isterseniz iyi olabilir. Cep telefon numarasını vereyim: 0544 577 95 91, 0544 577 95 91 cep telefon numarası. Dedik, bir diğer ilanımıza geçtik. Bu ilanımız Ödemiş'ten, sahibinden Şirin Bahçeli demiş. 8.000 TL fiyatı var. İzmir Ödemiş Kuvvetli Mahallesi'nde 27 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış. 150 metrekare brüt, 100 metrekare net bir alanı var demiş. Yani toplam bahçeyle beraber 250 metrekare. Oda sayısı 2 artı 1. Kimden? Sahibinden bu da. Ödemiş'in en sakin, sessiz, yerel halkın yaşadığı mahallemizde müstakil bahçeli 2 artı 1 kapalı mutfak şeklinde masrafsız, oturmaya hazır, güneş enerjili, kışın soba ile ısınma yapılabilir demiş. İrtibat numarası mesaj yoluyla verilecektir. Bu ilanın linkini videonun açıklamasında bulabilirsiniz. Telefon numarası iletmemiş. Mesaj atarak mal sahibiyle iletişime geçebilirsiniz. Şöyle konumuna bir bakalım. Ne kadar mesafe İzmir'e, bilmeyenler için Ödemiş. Şöyle baktık, İzmir dedik mesela, neden göstermiyor? İnternetle mi ilgili bir problem var dedim de yok, siteyle ilgili galiba. 76 kilometre mesafede. Yine ne bileyim işte Kuşadası taraflarına geçeyim derseniz de o da 74 kilometre mesafe. Tire'den biraz daha uzak, bir 20-25 kilometre daha fark ediyor. Belki Ödemiş taraflarında e, yer bakıyorsunuzdur. Bu da onun için alternatif olsun diyelim. Bunun da çok güzel bir bahçesi var. Küçük, şirin bir bahçe. Yani ev böyle çok böyle dört dörtlük değil ama bu diğerleri gibi de değil. Daha derli toplu. En azından masraf yapmadan bile oturabileceğiniz bir pozisyonda, öyle diyeyim. Ya da ufak tefek dokunuşlarla belki. İşte ne bileyim, mutfak tamam eski tip mutfak ama yine kullanılabilir bence. İşte odalar iyi durumda yine. Banyoyu ve tuvaleti göremedim. Muhtemelen o da yapılmıştır. Söylediğine göre yapılı, tadilat gerektirmeyen bir ev dediğine göre. Öyledir. Cep telefon numarası söylediğim gibi iletemiyorum, yazmamış. Mal sahibi videodaki açıklamadan ilan linkine ulaşabilirsiniz diyelim. Bir diğer ilanımıza geçelim. Evet, çiftliğimize geldik. Çan Samateli köyünde kiralık çiftlik demiş. 10.000 TL aylık kira fiyatı var. 29 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış. 6.000 metrekare brüt bir alanı var. Yani 6 dönüm araziniz var. Ev 60 metrekareymiş. Bunun harici emlak ofisinden kiralıkmış. Açıklama deniliyor. Çan Samatili köyü giriş asfalt yola cepheli 6 dönüm tarla içinde 1 artı 1 ev ve 3 adet büyükbaş küçükbaş hayvan ahırı ve samanlık demiş. Güneş enerjisi sistemi ve kapalı sistem sulama sistemi mevcut. Çiftlik evi arazisiyle birlikte kiralıktır demiş. Şöyle bir konumuna bir bakalım ilk önce. Nerelere yakınsınız? İşte deniz tarafına ne kadar mesafede diyelim mesela. Akçay'a 46, Güre'ye 46 kilometre mesafede. İşte Akçay 50 kilometre diyelim. Böyle deniz alanlarına 50 kilometre. Assos taraflarına da işte Beyramkale'ye 87 kilometre. Yine araç varsa söylediğim gibi gidilebilecek bir mesafe.
Bakın toplam 6 dönüm araziden bahsediyoruz. Kocaman bir alan. Yani bunu sadece bir ev olarak düşünmeyin lütfen. Ee, Yani tamam hani ya bu ev mi diyeceksiniz ama belki ama 6 dönüm arazi var, işte içinde ahırları var. Böyle hayvancılık yapma niyetinde olanlar, ne bileyim tarımla ilgilenmek isteyenler için bakın kocaman bir alan, 6 dönüm arazi, yani gerçekten e, tam bir yayla. Bu ilk söylediğim ilandan da yayla. Evin durumu yani klasik köy evlerinden, böyle hani çok şey değil ama böyle yıkık dökük virane de değil. Şöyle tekrar o fotoğraflara gelmek istiyorum. Heh, evet buldum. Yani klasik söylediğim gibi köy evlerinden ama çatısı sağlam. Anladığım kadarıyla tavanları vesairesi de sağlam. Yani girişten de belli oluyor. Böyle verandanız var, bilmem neyiniz var. Dışarıda çardağınız var. Söylediğim gibi yani bunu sadece bir ev değil de böyle işte bir iş yapmak isteyen, böyle küçük çaplı, ne bileyim işte kümes hayvancılığı olabilir. Ne bileyim 3-5 keçi alayım, koyun alayım tarzında bir şey olabilir. E, Bence gayet ideal. İşte mutfağı bakın en azından böyle iş görür. Bir dolap takılır, bir şey takılır. Bunlar da hep söylüyorum, yani mal sahibiyle görüşülebilir. Ama 6 dönümde arazi veriyor sonuçta. Bilmiyorum artık ne kadar ne olur. Neyse çok uzatmayayım. İlgilenenler için cep telefon numarası 0545 698 çift 017. Tekrar ediyorum, 0545 698 çift 017. Çiftçilik yapmayı düşünenler e, değerlendirebilir dedik ve bir diğer ilanımıza geçtik. Karabiga'da kiralık bağ evi demiş. Bu da bağ evlerimizden. Çanakkale Biga Karabiga Belediyesi'nde 1 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmış. 150 metrekare brüt, 100 metrekare net demiş. Bunun da yine bahçesi çok büyük, 1250 metrekare alan demiş. 2 artı 1 oda sayısı. Kimden? Emlak ofisinden. Karabiga beldesinde 1600 metrekare. Bakın toplam arazi 1600 metrekareymiş evle beraber. Bahçesi bulunan, bahçesinde kümes bulunmaktadır demiş. 25 adet zeytin ağacı, ceviz ağacı, incir ağacı ve böyle meyve ağaçlarının bulunduğu denize yakın bağ evimiz kiralıktır demiş. Şöyle hemen konumuna da bakalım. İşte denize ne kadar? Gerçekten denize çok yakın. 5 kilometre bir mesafesi var. 4,8 kilometre. Buralardan da bir şekilde hani denize girilecek alanlar bulunabilir. En kötü ihtimal işte ne bileyim Çardak vesaire tarafı da 48 kilometre civarında buralardaki plajları beğenmem derseniz. Ama yine hep söylüyorum, mutlaka bir şekilde bulunur. Hani denize girmek istedikten sonra bir alan bulunur. Yani bakın kocaman bahçe içerisinde bu da yine. Yani pek şey yapılmamış galiba. Uzun zamandır eve girilmemiş, otlar vesaireler büyümüş. Bakın işte plajdan fotoğraf çekmiş. Şöyle evle ilgili bir şey var mı? Yani dıştan böyle bu evin dışındaki tuvalet mi, eve bağlı tuvalet mi ya da komple dışında mı bilemedim. Yani klasik köy evlerinden, hatta konteyner gibi bir şey mi acaba bu? Yani tam anlayamadım. Sonuçta hani burayı asıl para eden şey burada ev değil, arazisi. 1600 metrekare bahçe, yine söylediğim gibi işte ufak tefek küçük böyle kümes hayvancılığı tarzı bir şeyler düşünürseniz, böyle denize de yakın olsun derseniz işte 5 kilometreden daha kısa mesafe. Bence değerlendirilebilir. 8.000 TL kirası var. Hep söylüyorum işte büyük şehirlerin şartlarına bakarsanız yani makul, ama tabii ki ev size uyar mı uymaz mı ona da bir şey diyemem. Herkesin kendine göre bir tarzı var, yaşam tarzı var. Böyle hani dört dörtlük böyle bir villa tarzında, şey tarzında değil, bir köy evi tarzında bir yer.
Neyse çok uzattık yine. Cep telefon numarasını vereyim: 0541 322 74 30. Tekrar ediyorum: 0541 322 74 30 dedik ve bir diğer ilanımıza geçtik. Bu da alternatif bölgelerden bir yer. Ordu Perşembe'de 4000 TL aylık kirası var. 30 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış kiralık müstakil ev diyor. 125 metrekare net, 135 metrekare brüt, 50 metrekarelik de bahçe alanı varmış. Oda sayısı 3+1. Kimden? Sahibinden demiş. Merkeze 5 kilometre, işte jandarma, hava, radar lojmanlarına 4 kilometre demiş. 7/24 güvenlik kamerası ile izlenmekteymiş. Araç park etme sorunu yokmuş. Kapalı garajı mevcutmuş. Yani zaten Perşembe küçücük bir yer. Bakın denize de çok kısa mesafedesiniz. Şimdi zaten fotoğraflardan göreceksiniz. 4000 TL çok makul bir rakam. Hep söylüyorum işte, büyük şehir şartlarına göre elbette. Gerçi artık büyük şehir küçük şehir değil. Her yere göre bence 4000 TL makul bir rakam. Evde tam gerçekten güzel bir daire formatında her şey yapılmış. İşte mutfağı, işte parkeleri, fayansları vesairesi, her şey. Bakın, harika bir deniz manzaranız var. İşte hatta orman diyeyim, deniz, orman, doğa hepsi birlikte. Emekli oldunuz diyelim, İstanbul'da, Ankara'da, işte İzmir'de, böyle kiralar size ağır geliyor. Daha böyle küçük kasabaya taşınayım diyorsanız, böyle makul kiralı bir yer olsun derseniz, işte bakın, dört dörtlük bir yer bence. Daha ne olsun? Evin hiç yani böyle bir masrafı yok. Ne bileyim, garajı var. Villa gibi bir ev gerçekten. 4000 TL kirada bence günümüz şartlarında gayet ideal bir kira. Bakın, gece manzaranız da harika. Gündüz manzaranız da harika. Neyse, yine bunu da çok övdüm. Benimle bir alakası yok. Ama 4000 TL'de gerçekten bence güzel bir fiyat. Cep telefon numarasını ileteyim hemen: 0534 357 81 95. Tekrar ediyorum: 0534 357 81 95 cep telefon numarası. Bugün de artık videomuzun sonuna geldik. Söylediğim gibi çok fazla ilan yok ama bence gerçekten çok beğendiğim yerler var. Bu çiftlik, 6 dönümlük çiftlik bence böyle bir iş yapmak isteyenler için çok güzel. Kaz Dağları'ndaki yine geniş bahçeli ev güzeldi yine. Kaş Kalkan taraflarındaki ev güzel. Hem temiz, bakımlı, masraf gerektirmeyen bir evdi. Yani bu haftalık bu kadar yeter diyelim. Abone olmadıysanız lütfen abone olun. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Ve görüşlerinizi yorumlarda bize iletirseniz seviniriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.